Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Dedim ki cildim bayağı kötü oldu bu. Sivilceler çok arttı. Benim bunları bakım yapmam gerekiyor dedim. Ve neden dedim bunun için video çekmeyeyim? Ben de video çekmeye karar verdim cilt bakım rutinim diye. Yapamadığım 2-3 aylık bakımın falan acısını burada çıkaracağız yani. Şöyle göstereyim yakından. Nasıl kötü. Burayı az önce kaşıdım, o yüzden kızardı bayağı. Aynadan böyle de gözükmüyor ama emin olamadım. Ben de BioClean'in kil maskesi var. Zeytinyağlı doğal kil ve salatalık özü olan maske. Bu arada ben Büşra. Umarım söylemişimdir bunu. Şimdi maskeye geçelim. Şöyle bir fırçayı alabilirsiniz maskeye de kullanmak için. Fırçayı aldım. Yüzüm şu anda temiz. Hiçbir şey yok. Az önce yıkadım. Her zamanki gibi. Şimdi fırçama bunu aldım. Göz altlarıma getirmeden şöyle her yerine sürüyorum güzelce. Bu kil kokusunu hiç sevmiyorum ya. Birazcık gözaltıma geldi ama bu benim için sorun mu değil. Bu kil maskesi yüzü hem gerginleştiriyor hem o sivilcelerden falan leke olmuş yerleri, ay çabuk kuruyor, birazcık hızlı yapmam lazım. O kuruyan yerleri biraz daha hareketlendiriyor. Ayrıyeten cilde çok güzel o nemini yani kurutuyor aslında o sivilceler için. Ama üstüne nemlendirici geçmezseniz kötü olur yani. Nemlendirici geçerseniz eğer cildinizi toparlıyor diyeyim size. Ay saçıma geldi. O kadar da topladım ya. Ve mesela benim T bölgemde çok yağlanma var. Onun için şu T bölgesine birazcık bol bol süreceğim. Bugün cilt bakım rutinim ilgili ne ürünler kullandığımı hepsini söyleyeceğim. Neyi ne zaman kullandığımı söyleyeceğim. Mesela bu kil maskesini genelde haftada bir olmak üzere kullanıyorum. Ama son zamanlar bayağı ihmal ettim. Yani haftada biri bırak ayda bir bile kullanamadım. O şekilde oldu. O yüzden cildim bayağı bu ara kötüydü, hatta diğer videolarımdan hatırlıyorsunuzdur. Çok sivilce var, şikayetim vardı sürekli. İşte kil maskesinden çıkıyordur bence yapmadığım için. Yani demem o ki eğer sağlıklı bir cilt istiyorsanız, ay orası çok kötü olmuş ama kil maskesi bunun için çok gerekli. Çünkü kil sizi hem böyle cildinizi besliyor. Ayrıyeten bu yaptığım maskenin içinde zeytinyağı olduğu için zeytinyağı da ayrı besliyor. Şuralarımı bir sileyim. Zeytinyağı ayrı besliyor. Kil toparlıyor cilde ama onun yıkaması çok zor ya. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğim. Birkaç yere geçmemişim. Bayağıdır yapmadığım için iyice bekleyeceğim yani kurutsun diye. Şimdi bunun kuruması için bekliyorum. Benimki 10-15 dakikada full kurumuş oluyor genelde. Yani tabii maskeden maskeye değişiklik gösterebilir. Şu an çok komik gözüksem de sonuçlar harika olacak. O yüzden beklemek istiyorum. Birazcık bekliyorum. Şu yüzümdekini kurutuyorum. Acaba fön makinesi mi? Olmaz. Hayır. Olmaz. Bu sıcakta tutamam. Klima ile bile zor oluyor yani. O yüzden fön makinesi falan yok. Tutmayacağız. İyice kurutuyoruz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kuruttum, geri geldim. Şu anda pek çatlak oluşmadı. Gayet iyi. Tamamen kurudu. Bu şekilde dokunuyorum ve görüyorsunuz. Birazdan geri geliyorum. Görüşürüz. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kil maskem tamam. Onu bitirdik artık. Şimdi şu elimizde gördüğünüz makyaj temizleme pamuklarıyla cildimize sıradaki aşama için geçiyoruz. Bende Rostin'in gül suyu var. Doğal gül suyu. Isparta'dan getirmiştik zaten. Onu kullanıyorum. Her gece yatmadan önce de sürmeniz gerekiyor bunu. Gül suyu cildi temizliyor. Ayrıca tonik görevi görüyor. Ben bayılıyorum gül suyuna. Nemlendiriciden önce gül suyunu güzelce yüzüme sürüyorum. Her gün makyajınızı temizledikten sonra eğer kullanırsanız gül suyunu bu cildiniz için hem parlaklık verir hem ton eşitler. Çok güzel bir sonuç alırsınız. Bu da tamam. Diğer ürünleri göstereceğim size. Kullandığım diğer ürünleri. Mesela bunu makyajımı temizledikten sonra şu an kullanmayacağım.
söyleyeceğim ama makyajımı temizledikten sonra ya da yüzümü böyle hissedersiniz ya, bazen çok kirli hissedersiniz. O zamanlarda kullanıyorum. Her gece. Ben genelde akşamları zaten makyajımı temizleyip güzelce şunu kullanırım. Sivilce zaten çıkartmıyor kesinlikle. Ben çok beğendim ama dediğim gibi üstüne nemlendirici geçme şartıyla kullanın. Yoksa çok fazla kurutuyor ve sivilceler o yüzden çok etkili. Ya da mesela böyle yatıştırıcı arıyorsam eğer de bunu kullanırım. Yani şu ikisine bayılıyorum diyebilirim. Elimde L'Oréal Paris'in nem terapisi var. Bunu kullanıyorum. Yüzüme nemlendirici geçeceksem eğer. Ay çok güzel kokuyor bu ya. Güzelce her yerine dağıtıyorum. Mis gibi oldu. Bu nemlendirici ciltte direkt nemi hapsediyor resmen. Ben bayıldım bunu ilk aldığım zaman bile. Hala da devam ediyorum. Bitmemesi için dua ediyorum. Şimdi size sihir gibi bir yağ önereceğim. Çay ağacı yağı. Duymuşsunuzdur. Yani duyanlar illaki vardır. Çay ağacı yağı kullanırsanız eğer zaten çay ağacı yağının faydalarını bir araştırın derim ben. Mikropları böyle öldürücü, işte sivilceleri giderici, düzenli kullanımda cildi pürüzsüzleştiren, her gün yatarken kullanabilirsiniz. Uyurken kullanabilirsiniz. Makyajın altına da kullandığım çok olmuştu benim ki hiç hani yağlı bir his bırakmıyor. Nasıl diyeyim size? Doğal baz görevi görüyor diyebilirim benim için. Zaten benim cildim çok yağlı ciltler arasında değil. Gayet hani güzel, böyle canlı duruyor, yani anlatamadım. Benim bu çok hoşuma gitti. Zaten bunun şöyle bir şey var. Mesela yaralı, yani vücudunuzda yaralar var vesaire. Bu yaralarda kullanabilirsiniz. Vücudunuzda çıkan sivilcelerde kullanabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Kesinlikle o böyle mikroorganizmaları, mikropları falan öldürüyor. Benim mesela güneşe çıktığım zaman böyle sivilce değil de nokta böyle bir şey oluyor yüzüme. Bu çok rahatsız ediyor beni ve onu da çay ağacı yağı geçirdi diyebilirim size. Eğer sivilce sorunu çok fazla olan varsa bunu öneririm. Doğal bir şey. Çok faydasını görürsünüz. Zaten nemlendirici kurusun, onu da kullanacağım birazdan. Ama gördüğünüz gibi, görüyor musunuz bilmiyorum ama bitti ya. Bitti sürekli kullanmaktan. Bunu gerçi yüz için suyla karıştırmanız gerek ve sadece sivilceleri olan yere geçiyorum. Şimdi bu çay ağacı yağını sürdüm güzelce. Şimdi üstüne hafif bir makyajımı yapıyorum ve hemen geliyorum. Zaten yakından şu şekilde göstereyim. Böyle şey oluyor mu sizde de ya? Ben genelde cilt bakımımı böyle gece yatmadan önce yaparım. Cilt bakımımı yapıp öyle o güzel uykum geliyor ki şu anda da o oldu. Böyle nasıl uykum var anlatamam size. Evet, geri geldim. Cilt bakımım bu şekildeydi. Üstüne de daha iyi gözükmesi için çok hafif bir makyaj yaptım. Rimel sürdüm. Kapatıcıyla kapattım sadece. Fondöten kullanmadım. Dudağıma da hafif bir ruj sürdüm. Evet arkadaşlar, cilt bakım rutinim bu kadardı. Eğer videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video hoşunuza gittiyse alt kısımlarda bir beğen butonu olacak. O beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Beğenmediyseniz de dislike'a basın. Acımayın hiçbir şekilde. Öncekinde acımamışsınız. Bunda da acımayın. Bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız eğer de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.